Şimdi sizlere Tesla'nın mobil uygulaması üzerine bir paylaşım yapmak istiyorum. Tesla'nın mobil uygulamasında isterseniz böyle sadece tek bir simge gözükecek şekilde telefonunuza, isterseniz de bu şekilde farklı simgelerin bir arada olabileceği daha büyük widgetları konumlandırabiliyorsunuz. Bu widgetların hem iOS, Apple'da hem de Android telefonlarında bu widgetlar var. Bunlardan hangisini seçerseniz seçin, ister Tesla'nın simgesine bastığınızda, isterseniz buna bastığında bütün uygulamaya erişmiş oluyorsunuz. Ama widgetlarda örneğin burada ilk başta kilit simgesi var. Bu kilit simgesine bastığımızda bir defa araç açılıyor. Yani bizim uygulamayı açmamıza gerek kalmadan direkt widget üzerinden de aracı açıp kapatabiliyoruz. Ayrıca diğer burada 4 tane simgenin herhangi birisini de seçebiliyoruz. Bakın burada kilit açıldı gözüküyor zaten. Şimdi tıklıyorum ve kapatıyorum. Ama uygulamayı açmadan yapmış oluyorum. Bakın şimdi kapandı. Şimdi uygulamaya basalım. Uygulamaya bastım. Burada sol üstte park edildi yazıyor ve aracın kilometresi var. Aracın kilometresine basarsanız üstüne bir defa yüzde olarak görebiliyorsunuz. Aracın içindeki menüden bu kısmı ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz açtığınızda direkt yüzde olarak gösteriyor. O zaman da bunun üzerine tıklarsanız yüzde bu sefer kilometreye dönüyor. Ne kadar mesafeniz kaldığını gösteriyor. Yine burada üstte Errol Tesla benim aracıma verdiğim isim, o isim gözüküyor. Başka Tesla'nız veya Tesla'ya ait bir ürün varsa, Türkiye'de henüz yok, güneş panelleri falan gibi, onlar da gözükebiliyor burada. Burada mesaj kısmı var. Mesaj kısmına bastığınızda daha önceki mesajlaşmalarınız gözüküyor. Eğer yeni bir mesaj geldiyse burada görüyorsunuz onu. O mesaja yanıt da yazabiliyorsunuz. Burada en üst sağ tarafa tıkladığınızda ise bir açılır pencereden açılıyor. Buradan profilinize giriyorsunuz ve profilinizde ister kişisel bilgilerinizi, ister bildirimlerle ilgili ayarları yapabiliyorsunuz. İşte bildirimleri açayım ben. Bakın hangi bildirimleri açık tutup tutmamanız size bağlı. Bunları aktif hale getirirseniz, mesela şarj başladı kısmını ben aktif etmemişim. Çünkü şarja taktığımda zaten başladığını aracın şarj portundan görüyorum. Yeşil yandığında şarj başlamış oluyor. Ama isterseniz burayı da aktif hale getirebilirsiniz. Aracın alarmını aktif hale getirmişim. Şarjın kesilmesi durumunda istasyon veya araç kaynaklı bana bildirim gelmesini aktif hale getirmişim. Şarj bitmesi durumunda bana bildirim iletmesini aktif hale getirmişim. Bir de yazılım güncellemesi olması halinde bana bildirim gelmesini aktif hale getirmişim. En altta kokpit aşırı ısınma koruması var. Ön iklimlendirmenin tamamlandığını size bildirim olarak göndermesini istiyorsanız burayı aktif hale getiriyorsunuz. Geri dönelim. İletişim tercihleri. Bu iletişim tercihlerini bastığınızda bu sefer internetteki Tesla hesabına gidiyorsunuz ve oradan iletişim tercihlerinizi belirleyebiliyorsunuz. Cüzdan kısmı sizin belirlemiş olduğunuz kredi kart. Eğer buraya bir kredi kartı tanımlamadıysanız muhakkak bir kredi kartını tanımlamanız gerekiyor. Güvenlik ve gizlilik. Yine bu güvenliğe tıkladığınızda Tesla'nın internet hesabına erişiyorsunuz ve giriş yöntemlerinin ve güvenlikle ilgili bazı ayarları oradan yapabiliyorsunuz. Giriş yönetiminde ise çoktan seçmeli bir doğrulama istemiş olabilirsiniz. Bu daha güvenli bir yöntemdir. İkili bir doğrulama yöntemi. Yani ikili doğrulama yöntemini buradan seçebiliyorsunuz. Üçüncü taraf uygulamaları. Örneğin ben ABRP uygulamasını kullanıyorum. ABRP uygulaması da şu. Yani belki biliyorsunuzdur, bilenleriniz vardır. Daha önceki benim kanalımda bununla ilgili bir video var. Bu ABRP uygulamasına ben yetki verdim. Tesla hesabıma erişmek üzere. Neden verdim? Çünkü ben burada girdiğimde işte sürüşlerim kısmında örneğin bakın Tesla ile yapmış olduğum ayın 27'sinde örnek vereyim. Tesla ile yapmış olduğum buradaki sürüşlerimi görebiliyorum. Bu sürüşlerime dair verileri görebiliyorum. İçine girdiğimde ne kadar hız yapmışım, yükseklik neymiş, ne kadar güç harcamış, o sırada hava sıcaklığı neymiş. Bu verileri buradan görebiliyorum. Ama bunun premium aboneliğine sahip olmanız gerekiyor. ABRP'nin premium aboneliğine sahip olmak isterseniz iOS yani Apple
üzerinden sahip olmanızı öneririm. Çünkü Android'deki aylık ücretleri çok daha yüksek. iOS üzerinden yani Apple üzerinden yapacağınız abonelikler ise çok daha uygun fiyatlı. Şimdi tekrar uygulamamıza gelelim. İşte burada üçüncü taraf uygulamalarından hangisine izin verip vermediğimi görebiliyorum. İstersem bunu iptal edebiliyorum. Tesiye gibi, Tesla Mate gibi bazı üçüncü taraf uygulamaları var. Aracın verilerine tamamen erişebiliyor. Buna izin verebiliyorsunuz. Veri isteğin kısmı yine internet üzerindeki hesabınıza yönlendiriyor ve oradan araca ait bütün verilerinizi size istediğiniz formatta gönderiyor. Sürücü profiline baktığımızda ise burada bir tane sürücü profilinin olduğu gözüküyor. Ben henüz ek bir sürücü profili eklememişim. Takvim senkronizasyonunu ister aktif edebilirsiniz, ister pasif edebilirsiniz. Aktif ettiğinizde örneğin servis istediğiniz, servisle ilgili randevunuz takvimde işaretleniyor ve alarm olarak kuruluyor telefonunuzun takviminde. Geriye gelelim. Üstteki Erol Yılmaz yazan kısımdan girdiğim yer burasıydı. Şarj kısmına tıkladığınızda ise o güne kadar yaptığınız şarjları görebiliyorsunuz. Örneğin geçmişe tıkladım. Bakın geçmişte yaptığım şarjlar. Diğer EV'niz için kısmında ise daha önce Tesla sahipliğiniz varsa ona dair buradan ayrıntıları görebiliyorsunuz. Benim daha önceden Tesla Long Range 4 çeker aracım vardı. Ona dair verileri de oradan görebiliyorum. Geçmişten başka bir de ödemeyi yönet kısmı var. Burada da kart bilgilerinizi giriyorsunuz. Kart bilgilerinizi isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Bir de yeni kart ekleyebiliyorsunuz ve ayrıca fatura adresinizi buradan görebiliyorsunuz. Şimdi tekrar geriye gelelim. Ürünlerim kısmında zaten sadece aracınız var. Diğer EV'nizi şarj edin kısmı eğer bir Tesla sahibi değilseniz başka bir elektrikli aracınız varsa buradan şarj istasyonlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla şarj istasyonlarında boşluk var mı, yok mu, müsaitlik var mı, yok mu? Onları görebiliyorsunuz bu haritadan ve o şarj istasyonundaki doluluğu, aktifliği görebiliyorsunuz. İstediğiniz işte şehirdeki olan süper şarjları buradan görmüş oluyorsunuz. Yakınlaştırıyorsunuz, uzaklaştırıyorsunuz. Şimdi yine geri geldim. Yine bir geri ana sayfaya dönelim. Ana sayfada üst tarafı bitirmiş olduk. Şimdi altta görüyorsunuz 4 tane simge var ve aracımızın görüntüsü var. Aracımızın altında da 4 tane simge var. Bu 4 tane simgenin herhangi birisinin üzerine basılı tuttuğunuzda diğer simgeler de açılıyor bak. İsterseniz bunlara basılı tutmadan herhangi birini aktif hale getirebilirsiniz. Örneğin ben nöbetçi moduna sağdakine bastım ve aktif hale getirdim. Nöbetçi modu aracın yanına birisi yaklaştığında veya aracı kurcaladığında, açmaya çalıştığında, müdahale ettiğinde kayıt alan bir kamera sistemini aktif hale getirme olayı. Bunu örneğin kapatayım. Şimdi bütün simgeleri görelim bir arada. Herhangi birine basılı tutacağım. Şimdi nöbetçi modu kısmına basılı tutuyorum. Diğerleri de geliyor. Şimdi en üstte sabit olan simgeler var. Şimdi üstteki aktif simgeleri değiştirebiliyorsunuz. Örneğin ben selektörü nöbetçi modunun yerine taşıyayım. Selektörün üzerine basılı tutuyorum. Nöbetçinin oraya getiriyorum. Nöbetçi alt kısma iniyor. İkinci sıraya indi. Bakın. Selektör de onun yerine geçiyor. Bunu yani üstteki 4 tane simgeyi 5'e çıkarabiliyorsunuz. En kolay yöntemi şu. İstediğiniz, buraya getirmek istediğiniz bir simge veya herhangi bir simgeye şimdilik tutup yukarıya doğru götüreceğim ve sona selektör yazan kısma sağda en sona götüreceğim. İlk başta hiç değişmiyor bakın. Götürdüm, bıraktım hiç değişmedi. İkinci defa götürdüm, bıraktım değişmedi. Üçüncü defa götürdüm değişmedi. Bakın dördüncü hızla yapıyorum. Tam en dibine bırakıyorum. Bakın bu sefer kaçıncıda oldu bilmiyorum. 7-8. falan oldu. Yukarıdaki simgeler 5'e çıktı. Şimdi bu simgeleri ben istediğim gibi değiştirebilirim. En başta aracı açma kapatma tuşu var bu. İşte açtım, kapattım. Bu klima tuşu. Klimayı açtım, kapattım. Ortadaki başlatma tuşu. Ortadaki başlatma tuşuna basarsanız aracı çalıştırmış oluyorsunuz. Yani herhangi birine siz aracı vermek istediniz diyelim ki. Abiniz, kardeşiniz, bir yakınınıza aracı kullandırmak istiyorsunuz. Aracın yanında değilsiniz. Aracı önce kilitlerini açarsınız, sonra başlata basarsınız ve kişi araca biner, aracı sürer gider. Yani buradan kişiye başlat tuşuyla yetki vermiş olursunuz. Aracı çalıştırmış olursunuz.
yapıyorsunuz. Başlat tamamen aracı çalıştırmaya yöneliktir. Şimdi mesela yerlerini değiştirebilirim. Örneğin işte şarj kapağını açma. Hemen baş tarafa aldım. Nöbetçi modu aşağıya geldi. Selektör aşağıya geldi. Burada en önemli kural aşağıdaki simgeyi yukarıya taşımak. Değiştirme bu şekilde yapabilirsiniz. Kornayı aldım tuttum, şarjın yerine getirdim ve şarjla yer değiştirdi. Eğer yukarıdaki simgeyi aşağıya taşırsanız o durumda yukarıdaki simgeler 4'e düşer. İşte ben kendime göre tekrar düzenleyeyim, size bu sefer anlatmaya başlayayım. Buradaki üstte simgelerde en soldaki açıp kapatma, sonraki klima, sonraki başlatma anlattım. Onun yanında ise arka bagajı açma var. Niye ben oraya arka bagajı açmayı koydum? Çünkü arka bagajı açıp kapatabiliyorum buradan. Ona bastığımda arka bagaj kapağını açıyor. Ona tekrar bastığımda kapatıyor. Ön bagaj kapağını yapsaydım ön bagaj kapağını açabilmiş olacaktım uygulama üzerinden, ama uygulama üzerinden kapatamıyorsunuz ön bagaj kapağını. O yüzden oraya taşımadım onu. Yanındaki nöbetçi modu, alt tarafta, baş tarafta biyolojik savunma modu var. Bu ne demek? Herhangi bir şekilde bir savaş durumunda kimyasal saldırı oldu. Ona basarak Tesla'nın HEPA filtrelerini tamamen devreye alıp içeriye hiçbir şekilde dışarıdan sızıntı yapmamasını sağlıyorsunuz. Bununla ilgili Tesla'nın yapmış olduğu videolar ve dışarıda uygulamalı denemeleri var. Onları da seyredebilirsiniz. Onları da ben ekrana da koyarım şimdi. Ayrıca açıklama kısmında koyarım. O açıklama kısmından tıklayarak o videoyu izleyebilirsiniz. Ayrıca diyelim ki aşırı kirli bir yerden geçiyorsunuz. Hava kirliliğinin çok yoğun olduğu, fabrikaların çok yoğun olduğu bir yerden geçiyorsunuz. Aşırı kokunun olduğu bir yerden geçiyorsunuz. Bu biyolojik savunma modunu aktif hale getirerek ister ekrandan, isterseniz bu uygulamadan, ekranda da klima kısmında var. O klimaya tıkladığınızda bu işareti muhakkak görürsünüz. Bu işareti aktif hale getirerek bu biyolojik savunma modunu devreye alabiliyorsunuz. Onun yanında şarj kısmı var. Şarj kapağını açıp kapatabiliyorsunuz bununla. Ama zaten şarj kapağının yanında olduğunuzda, üzerine dokunduğunuzda kapağın kendisi açılıyor. Onun yanında selektör açıp kapatma var. Yani ona bastığınızda selektör atıyor araç. Onun yanında ön bagaj kapağını açma simgesi var. Alta geçelim, korna var. Ona bastığınızda diyelim ki yoğun bir otoparkta park ettiniz, yerini bulamıyorsunuz. İşte ister selektöre basarak, isterseniz kornaya bir defa basarak kornayı aktif hale getirebiliyorsunuz. Korna çalıyorsunuz. Onun yanında ışık gösterisi var. Bu ışık gösterisine bastığınızda sadece ışık gösterisi değil, şarj ve iklimlendirme ile ilgili planlama da çıkıyor. Şimdi basalım örneğin. Işık gösterisine bastım. Ön iklimlendirme yazıyor yukarıda. Ön iklimlendirmeyi programlayabiliyorsunuz. İşte ben sabahları saat 7'de işe gidiyorum diyelim ki veya 8'de işe gidiyorum diyelim ki. Hangi günler aktif hale getirmek istiyorsam o günlerin üzerine basıp aktif hale getiriyoruz. Ve buradan biz bunu programladığımızda saat 8'de ben araca bindiğimde araç benim istediğim ısı değerinde oluyor iç tarafı. Klimayı ona göre çalıştırmış oluyor. Geri gelelim. Şarj kısmı, şarjı planlayabiliyorsunuz. Şarjın fişini şarj yerine taktınız ve takılı duruyor. Siz buradan programlarsanız, programlama yaparsanız sadece programlama yaptığınız saatlerde şarj olur araç. Bunu aktif hale getirebiliyorsunuz. Bu neden önemli? Örneğin siz sabahları saat 8'de yola çıkıyorsunuz. Saat 8'de veya 7'de veya 6'da, daha geriyi seçmeyin çünkü, %100 şarj olacak şekilde aracın şarjını programlayabilirsiniz. Aracın uzun süre %100'de kalması bataryaya zarar verdiği için uzun süre %100 durumunda kalmamasını sağlamak için bu programlamayı yapabilirsiniz. Geri gelelim. Esas olarak simgemizin olduğu ışık gösterisi. Işık gösterisini buradan programlayabilirsiniz. Çeşitli ışık gösterisi müzikleri ve hareketleri var. Onları da şuradan görebilirsiniz. Daha doğrusu hangisini seçeceğinizi. Siber Senfoni yazan yere bastığınızda hangi ışık gösterisini seçeceğinizi buradan aktif hale getirebilirsiniz, kaydedebilirsiniz. Sonra ses düzeyini buradan ayarlayabilirsiniz ve zamanı buradan planlayabilirsiniz. İster şimdi dersiniz, isterseniz ise zamanı planlaya basarak buradan planlayabilirsiniz. Ben şimdi geri geliyorum, kaydetmiyorum. Geri geldiğimde şunu göstereyim. Burada dans figürleri, şarj portu, aynalar, işte camlar falan da hareket etsin istiyorsanız bu ışık gösterisi sırasında onu aktif hale getirebiliyorsunuz. Şimdi geri gelelim.
Yine o tuşlarımızın olduğu yere gelelim. Işık gösterisi bu şekildeydi. Onun yanında buz çözücü var. Örneğin kışın geceleyin hava çok soğuk oldu ve aracınızın buzlarını çözüp öyle binmek istiyorsunuz. Bunu aktif hale getirirseniz, buna basarsanız aracınızın camlarının, sileceklerinin, ön camlarının buzlarını çözmüş oluyorsunuz. Eğer hava çok kötü ise, çok aşırı derecede soğuk ise bunu yaklaşık yarım saat 45 dakika önceden yapın. Çok aşırı bir şekilde buzlanma yoksa bunu 15-20 dakika önceden yapabilirsiniz. Onun yanındaki yellenme, yani osuruk sesi verme. Bu da çok farklı seslerde oluyor. Yani rastgele veriyor. Standart bir osuruk sesi vermiyor. Buna basarak işte o sesi çıkartabiliyorsunuz. Bu çocukları eğlendirmek amacıyla da kullandırılabiliyor veya arkadaşlar arasında işte şakalaşılıyor. Altta kapıyı aç kısmı var. Kapıyı açla üstteki kilit tuşunun farkı şu. Kapıyı açla sadece tek kapıyı açıyorsunuz. Sürücü kapısını. Ama kilidi açtığınızda ise bagaj kapağı, tüm kapılar dahil olmak üzere açmış oluyorsunuz. Camı arala kısmı, arabaya uzun süre binmediniz ve binmek için işte biraz içinin dış havayla karışmasını istiyorsunuz diyelim ki. Camı aralaya bastığınızda 4 camı da hafif bir şekilde aralıyor yarıya kadar. Sonra ona tekrar tıkladığınızda da onu kapatmış oluyorsunuz. Simgeler bu şekildeydi. Tekrar ana ekrana dönelim. Ana ekranda görüyorsunuz, bende diyor ki yaklaşan randevu. Bu neden? Ben çünkü evden şarj için mobil konnektör siparişi verdim. Altta servis kısmına basmıştım ve servisten servis isteye basarak bir önceki videomda anlattığım gibi ev prizinden şarj için mobil konnektör istiyorum diye bir mesaj atmıştım. Sonra bana hem mail geldi hem mesaj geldi. Aksesuarla ilgili ilk önce fiyat teklifi geliyor. Bu fiyat teklifini onaylamanız halinde aksesuar size iletiliyor. Bu sıradaki kısmına tıkladığınızda zaten orada geçmişi de görebiliyorsunuz. Maliyet kısmına, tahmini görüntüle kısmına bastığınızda veya zaten ön kapakta da görülüyor, ayrıntılarıyla birlikte fiyatı da görüntüleyebiliyorsunuz. Katma değer vergisiyle birlikte. Sizin onayladığınız fiyat burada gözüküyor. Bu fiyatı onayladıktan sonra zaten servis size aksesuar yönlendirmesini yapıyor. Şimdi ben tekrar başa gelip tekrar size anlatayım. Yaklaşan randevuya bastığımda bakın buradan görüyoruz. 8 gün içinde aracı bırak diyor ya, onu dikkate almayın. Bu sanki araca ait bir arıza var. Çünkü Tesla Shop henüz açılmadı Türkiye'de. Servis üzerinden istediğimiz için sanki araca ait bir arıza var ve bizim servise başvurmamız gibi bir işlem yürütüyor. Halbuki biz mobil konnektör istedik. Bize kargo ile gelecek. O yüzden buraları çok kafayı takmayın. Bu şekilde, yani standart bu şekilde geliyor. Yani bu kısmı, randevu ayrıntıları ve bu kısmı çok dikkate almayın. Burada herhangi bir düzeltme de yapmayın. Zaten birazdan göstereceğim. Mesajda da onu yazıyor. Bana 10 Haziran'da kargolanma yapılacakmış. Zaten muhtemelen beni de arayacaklar. Servis ekibine mesaj gönder kısmına bastığımda zaten servisle mesajlaşmamı burada görüyorum. En son bana bir mesaj göndermiş. Bu mobil konektörü gönderecek olan ekip ve işte parça stoklarımıza alındı. Size gönderilecektir. Dosyanızın iptale düşmemesi için az önce belirttiğim gibi işte randevu tarihini değiştirmeyin diye uyarıda bulunmuş. Servisle mesajımız bu kısımdaydı. Geçmiş kısmı, benim daha önceden bu servisle ilgili bir yazışmam, herhangi bir aktivasyonum olduysa onu buradan görebiliyoruz. Örneğin ikinci el bir araç satın alacaksınız. Kişinin telefonundan, servis kısmından o aracın geçmişine ait servis işlemlerini görebilirsiniz. Video kılavuzları ise araca ait, benim daha önceki videolarda söylediğim gibi herhangi birisine danışmanıza da gerek kalmayan, kullanmayla ilgili size pratik videolar hazırlamış Tesla. Bunları görebiliyorsunuz. İşte örneğin otopilota tıkladığımızda bizim burada otopilotu nasıl kullanacağımıza dair bir video var. Burada alt yazılı bir şekilde bunu izleyebiliyorsunuz. Video kılavuzları bu şekildeydi. Kullanıcı kılavuzu da direkt sizi internet sitesindeki kullanıcı kılavuzu kısmına yönlendiriyor. Kullanıcı kılavuzunu telefonunuza PDF olarak indirmenizi, ihtiyaç duyduğunuzda bakmak üzere telefonunuzda kayıtlı olmasını öneririm. Batarya sağlığı kısmı, işte batarya sağlığını test yapabiliyorsunuz ama bunu 50-60 bin kilometreler gelmeden yapmanızı çok önermem. Senede bir defa bildiğim kadarıyla bu hak veriliyor. İsterseniz
isterseniz yapabilirsiniz tabii ki. Servis nasıl çalışır kısmı da tarif ediyor servisle ilgili ne tür işlemleri nasıl yapacağınızı. Kontrol kısmına geldik. Kontrol kısmına bastığınızda araç görüntüsü ekrana geliyor. Buradan yapabileceğiniz işlemler zaten görünüyor. Üstte ön bagajı açmayı aktif hale getirebiliyorsunuz. Ön bagajı açabiliyorsunuz. Aracın üstünde kilit tuşuna bastığınızda aracın kilitlerini açabiliyorsunuz. Tekrar bastığında kapatıyorsunuz. Arkada arka bagajı açma ve sonrasında da kapatma kısmını kullanabiliyorsunuz. Sol tarafında onun hemen şarj portu ile ilgili bir simge var. Onunla şarj portunu açıp kapatabiliyorsunuz. En altta ise işte selektör, korna, sağ tarafta camı arala simgeleri var. Üçüncü simge ise başlat simgesi. Biraz önce anlatmıştım. O aracı birine kullandırmak istediğinizde aktif hale getireceğiniz bir simge. Burada üst tarafta sağda ise PCI yazan yer var. Orada tekerleklerin basıncını görebiliyoruz. Bakın şimdi tekerleklerin basıncını gördük. Şu anda hava sıcaklığından kaynaklı tekerleklerin basıncı bu şekilde. Geri dönelim. Kontrol kısmı bu şekildeydi. Klima kısmı ise ayrıntılı klima ayarı ile ilgili bir şey. Yani buradan ne yapabilirsiniz? Üste görüyorsunuz direksiyonunuzu ısıtma konumuna alabilirsiniz. Direksiyon ısıtmayı aktif hale getirebilirsiniz. Ön koltukları veya arka koltukları ısıtma olarak aktif edebilirsiniz. Aşağıya geldiğimizde aracın içindeki sıcaklığı ve dışındaki sıcaklığı görebiliyoruz. Benim garajımın üstü kapalı olduğu için şu anda aracın iç sıcaklığı çok yüksek gözükmüyor. İç ve dış sıcaklık farkı olarak baktığımızda yaklaşık 4 derecelik bir fark var. Çok önemli bir fark değil zaten. Onun altında açabiliyorsunuz. Açma kapama tuşu var. Klimayı isterseniz hem açıyorsunuz hem kapatıyorsunuz. Onun yanında işte aracımın içinin sıcaklığını kaç dereceye ayarlamak istersem sağ ve sol oklarla o dereceyi belirleyebiliyorum. Şu anda 21 yazıyor. İsterseniz onu aşağıya çekebiliyorsunuz. İsterseniz yukarıya çekebiliyorsunuz. Yine cam arala kısmı var. Şimdi simgeyi yukarıya doğru parmağımla çektiğimde buz çözücü, biyolojik, savunma modu, kamp modu ve köpek modunu görüyorsunuz. Burada az önceki biyolojik savunma modu simgesinden yapabileceğiniz gibi buradan klima kısmına girerek de bunu aktif hale getirebiliyorsunuz. Altında da kamp modu simgesi var. Bu kamp modunu aktif hale getirdiğinizde araçta gece konaklama yapabiliyorsunuz ve konaklama yaptığınızda aracın içini belirli bir sıcaklıkta tutuyor ve havalandırmasını sürekli sağlamış oluyor. Dolayısıyla aracın içi havasız kalmıyor. Köpek modu ise aracın içinde evcil hayvan bırakmanız veya çocuğunuzu bırakmanız halinde işte markete gidip geleceksiniz. O sırada hayvanınız ya da çocuğunuz veya herhangi birisi aracın içinde kalacaksa bunu aktif hale getirirseniz yine aracın içindeki havalandırmayı aktif olarak çalıştırıyor. En altta ise kokpit aşırı ısınma koruması var. Bunu klimasız yaparsanız eğer sadece fanı çalıştırıyorsunuz. Açık hale getirirseniz eğer size derece soruyor. Hangi derecede aktif hale gelsin? Örneğin diyor ki 40 derecenin üstünde sıcaklık olduğunda kokpit korumayı açabilirsiniz. 35-30 bunu değiştirebilirsiniz. Ben bunu her zaman kapalı konumda tutuyorum. Dediğim gibi bunun konfor hariç hiçbir etkisi yok. Araç bileşenleriyle ilgili bir faydası yok. Kullanma kılavuzunda da yazıyor. Boşu boşuna bataryanızın şarjından yemiş oluyorsunuz. Halbuki aracın kliması gerçekten çok güzel çalışıyor. Araca binmeden 5 dakika önce bile çalıştırsanız, ben çünkü denize falan gittiğimde bunu kaç defa çalıştırdım. 5 dakika önce bile çalıştırdığımda aracın içine geldiğimde araç buz gibi oluyor. Şimdi geriye gelelim. Klima kısmı bu şekildeydi. Konum kısmına tıkladığınızda aracın konumunu görüyorsunuz. Bu şu açıdan da önemli olabiliyor. İşte aracı bir yerde bıraktınız, gittiniz tekrar bulmak için. Eğer araçtan uzakta bir yerdeyseniz, yabancı bir yere gittiniz, çok oraları da çok bilmiyorsunuz. Aracınızı tekrar bulamıyorsunuz diyelim ki. Sokakları karıştırdınız. Üstte sağ tarafta bir ok var. Ona bastığınızda sizi Google haritalara yönlendiriyor ve size bir yol tarifi veriyor. Bu şekilde bastığınızda örneğin bana yol tarifi veriyor. Buradan çıkalım şimdi. Alttaki zaten konum işareti. Onun altındaki ise uydu veya harita konumuna geçebiliyorsunuz. Ancak uydu konumuna geçtiğinizde yine burası siyah gözüküyor. Ancak uzaklaştırırsanız uydu konumunu görüyorsunuz.
Bulanık görülüyor çünkü. Türkiye'de çünkü geçmişte yapılan güvenlik nedeniyle bu tür bir yasaklama vardı. Halen onu düzeltmediler. Bence düzeltilmesi gerekiyor. Şimdi bunu tekrar kapatalım. Pasif hale getirelim. Alttaki şarj simgesine bastığınızda ise süper şarjırları gösteriyor. Maalesef 3. taraf şarj istasyonlarını göstermiyor. Buna bastığınızda en yakın süper şarjırı gösteriyor. Bana en yakın Denizli varmış örneğin. Geri geldik. Konum bu şekildeydi. Planla yine az önce ışık gösterisinde olan kısmın aynısı geliyor. Yani ön iklemlendirme, şarj veya ışık gösterisini buradan planlayabiliyorsunuz. Güvenlik ve sürücüler, burada çeşitli seçenekleri aktif veya pasif hale getirebiliyorsunuz. Sırasıyla bunlara bakalım. Yol kamerası görüntüleyiciye bastığınızda aracınızda kayıtlı bir yol kamerası görüntüleri varsa, işte aracınızın kaza durumu veya yanından riskli bir araç geçti falan gibi aracın riskli durumlarda gördüğü kayıtları buradan erişebiliyorsunuz. Benim henüz öyle bir kaydım yok. Nöbetçi modunu aktif hale getirdiğinizde aracın kameralarına erişebiliyorsunuz. Günde 5 dakikayla sınırlıdır bu. Bunu tekrar hatırlatayım. İlk olarak dörtlü kamera açılacak. Sonra istediğiniz kameraya basarak o kamera açısıyla canlı kamera izleme yapabilirsiniz. Araç içi kokpit kamerasını da izleyebilirsiniz. Ancak araç kapalı iken uzaktan kamera erişimi yapabiliyorsunuz. Araçta birisi varken uzaktan erişimle kamerayı izleyemiyorsunuz. Aynı zamanda alt kısımdaki simgelerden korna çalabilir, selektör yapabilirsiniz, osurma sesi çıkarabilirsiniz. Mikrofon tuşuna basılı tutarak araç dışına ses verebilirsiniz. Ancak özellikle araç içi ekran altı simgelerinin olduğu kısımdaki ilgili simgeden araç dışına ses verme ile ilgili ayarlarda mikrofona erişme falanla ilgili ayar ve izinleri yapmanız gerekiyor. Yalnız ses aktarmada sesiniz değiştirilerek ve kalınlaştırılarak dışarıya aktarılıyor. Sesiniz değiştiriliyor. Yani bayağı kaba bir sese dönüşüyor. Şimdi nöbetçi modunu kapatalım. Bunu zorunlu olmadığınız yerlerde açık halde bulundurmayın. Bir de bununla ilgili daha önceki videomda göstermiştim. Kamera bazlı aktivasyonu seçerseniz araca birisi yaklaştığında da çekim yapar. Ama onu değil de otomatik modunu aktif hale getirirseniz bu sefer araca zarar vermek isteyen birileri olduğunda kayıt çalışır. Böylece bataryanızdan daha az pil yemiş olur. Vale modu, aracınızı valeye bırakmak istediğinizde sınırlama yapıyorsunuz. O sınırlamalar işte hız sınırlaması, ivmelenme sınırlaması falan gibi sınırlanmayı yapabiliyorsunuz. Direkt yapmış oluyor vale modunu aktif hale getirdiğinizde. Ebeveyn modu, ebeveyn kontrollerinde 3 nokta var. Bakın 3 noktaya bastığımda hangilerini yapacağımızı buradan aktif hale getirip getirmeyeceğimizi gösteriyor. Bunlardan istediğinizi aktif hale getiriyorsunuz ve ebeveyn kontrolü sağlamış oluyorsunuz. Yine hız sınırı modu var. Yine orada da 3 noktaya tıkladığımızda bakın hız sınırını ayarlayabiliyoruz. Aktif hale getirip pasif hale getirebiliyoruz. Pin ile sürüş ise araca birisi bindiğinde veya siz bindiğinizde size bir pin atarsanız pin soruyor, şifre soruyor. Şifreli başlatmış oluyorsunuz aracı. İşte TOG'larda var bu. Eğer sizi yüzünüzü tanımazsa kameradan oradan bir pin soruyor, şifre soruyor. O şifreyi girerseniz çalıştırabiliyorsunuz. İsterseniz Tesla'da bunun gibi bir şifre uygulaması yapabilirsiniz. Sürücü ekle kısmı, bunu daha önce söylemiştim. Yeni bir telefon anahtarı oluşturabilirsiniz. Orada da şöyle, kiminle paylaşmak istiyorsanız, işte WhatsApp'tan, Telegram'dan, mesajla, maille, Instagram'la fark etmez hangi uygulamayla olursa olsun istediğiniz kişiye buradan telefon anahtarını aktif hale getirebiliyorsunuz. Şimdi bekleyen bir davet kısmı var. Ben onu iptal edeceğim. Ben çünkü kimseye vermeyeceğim bunu. Çünkü kart yeterli. Eşime kart verdim bir tane. Bende de bir tane ayrıca yedek olarak kart her zaman cüzdanımda duruyor. Sürücüyü herhangi birisine başka eklemedim. Ama isterseniz buradan eklersiniz. Eklediğinizde şunu bilin. Bütün sizin bu cep telefonundan yaptığınız her işlemi o kişi de yapabilir. Aracınızın nerede olduğunu görür. Kaç dakika nerede park ettiğinizi görür. Hangi hızla sürüyorsunuz onu görür. Her şeyini görür, yani onu bilin.
Telefon anahtar kısmını aktif hale getirdim tabii ki. Yani telefonumla girip çıkıyorum. Yanımda telefon olduğu sürece ve Bluetooth'u aktif olduğu sürece her zaman telefonla girip çıkabiliyorum. Ama her ihtimale karşın yanımda yine kartı taşıyorum. Telefon anahtarı uygulamaları var altta. Bende herhangi bir telefon anahtarı uygulamaları yok. Sadece benim telefonuma kayıtlı. Onları buradan özelleştirebiliyorsunuz. Anahtar kartı ekle ise zaten 2 tane kartınız var. O kartı eklemeyi aktif hale getirmek için bunu yapabiliyorsunuz. Benim zaten hepsi ekli olduğu için yeni bir anahtar kart gözükmüyor. İlk aldığınızda zaten size 2 tane kart veriliyor. O kartları aracın içinde kablosuz şarj ettiğiniz kısmın sol tarafına koyarak aktif hale getirebiliyorsunuz. Ekranda çıkan yönlendirme ile kalem tuşuna basarak onlara bir isim verebiliyorsunuz. Anahtar kartınızı da aktif hale getirmiş oluyorsunuz. Bluetooth ses kurulumu zaten Bluetooth ses kurulumu aracın içinden yapmıştım ve telefonuma tanımlıydı. Bu kısım da böyleydi. Şimdi geldik şarj istatistikleri kısmına. Şarj istatistikleri kısmına bastığınızda şimdiye kadar yapmış olduğunuz şarjları görebiliyorsunuz. Buradan örneğin evinizde şarj istasyonunuz varsa onunla ilgili ayarları yapabiliyorsunuz. İşte kaç liradır, değildir ayarlara basarak evinizde ben mesela 3 lira yapmışım. Benim en son gelen faturamda 2,70 liraydı kilowatt saat başına. Çünkü ben 5000 kilowatt saati geçmemiştim. Ama ben ortalama bir veri olsun diye 3 lira yazdım kilowatt saatine. Diğerlerine ise 11,80 yazdım. Aslında 11,80 değil. Bazı şarj istasyonları 9 lira, bazıları 10 lira, bazıları 11 lira. En yakıttaydı sanırım. 11,80'di. Ben de 11,80'i işaretlemişim burada. Ona göre burada size şarj maliyetinizi gösteriyor. Süper şarjırı zaten kendisi belirliyor. Neden 3,86 gözüküyor süper şarjırda? Aslında daha yüksek. Fakat aracı ilk aldığınızda size 150 kilometrelik bir şarj hediyesi oluyor. O şarj hediyesini kullanmış olduğum için kilowatt saat ortalaması 3,86 TL olmuş. O yüzden onu gösteriyor. Yukarıya çıkalım. Grafikteki herhangi bir çizgiye basılı tutarsanız sadece o kısmı gösteriyor. Örneğin bakın süper şarjıra bastım. Süper şarjırda yaklaşık 66 kWh saatlik bir şarjım olmuş. İşte bir önceki en yakıta bakayım. O çizgiye basılı tuttum. Orada 51 kWh saatlik bir şarj yapmıştım. Evet bu şekildeydi. Benzin tasarrufunda benzin fiyatını neye göre belirliyor? İnanın onu bilmiyorum. Onu da buradan ayarlayamıyorsunuz maalesef. İşte 42 liraya göre belirlemiş. Burada gördüğümüz gibi Türkiye bölgesinde demiş litre başına 42 lira. Benzin fiyatlarını hiç bilmiyorum inanın. O yüzden doğru mudur değil midir hiç kontrol etmedim onu. Şimdi geri geldik. Yükseltmeler kısmı. Yükseltmeler kısmına bastığımızda yükseltmeler açıldı. Burada yönet dediğimizde ben premium bağlantıyı yani Turkcell üzerinden verilen bağlantıyı aktif hale getirmişim. İsterseniz bunu iptal de edebilirsiniz. Aboneliği iptal et kısmıyla aşağıda gözüküyor. İsterseniz devam ettirebilirsiniz. Aylık olarak kartınızdan 150 lira Turkcell'in verdiği internet için kesmiş oluyor. Geriye gelelim. Bu otopilot dediği ise temel otopilot. Benim aracımda temel otopilot var. Sadece temel otopilotun dahil olduğunu gösteriyor. Geri gelelim. Yazılım yükseltmeleri kısmına tıklıyoruz. Ve satın al kısmına basıyoruz. Herhangi bir aboneliğim yokmuş. İsterseniz buradan hem geliştirilmiş otopilotu, isterseniz de full self driving otopilotunu satın alabiliyorsunuz. Daha önceki videomda hangilerinin aktif olup olmadığını göstermiştim ben. Buraya bastığınızda zaten onları gösteriyor. Yani neler aktif oluyor, neler aktif olmuyor onları görebiliyorsunuz. Ekle dediğinizde sizin tanımlı kredi kartınızdan o ücreti kesiyor. Şimdi geri gelelim. Full Self Driving'e bakalım. Burada hangilerinin aktif olduğunu görüyorsunuz. Tamamen sürücüsüz, daha doğrusu sizin müdahaleniz olmadan işte Çin'de ve Amerika'da olduğu gibi aracın kendi kendine gitmesi olayı henüz Avrupa onayı almış durumda değil. Avrupa onayı alırsa Türkiye'de de aktif hale gelecek. O zaman otomatik olarak şehir içi sokaklarında, şehir dışı uzun yolda aracı kendisi kullanmış olacak. Full Self Driving. Bu da onunla ilgili aktivasyon kısmıydı. Geri gelelim. Geri geldik. Servis kısmı var altta. Buradan benim daha önceden aksesuar siparişim olduğu için o gözüküyor. Servis istemek için ise o kısmı kullanıyorsunuz.
Tesla'nın cep telefonu uygulamasına ait paylaşımım bu şekildeydi. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar.